güzel bir konuyla karşınızdayım. Duyunca siz de şaşıracaksınız. Gerçi kapakta paylaşmıştır arkadaşlar. Daha duyurucu ön sevişme taktiklerini konuşacağız. Bu taktikler aynı zamanda çift olarak aranızdaki bağın güçlenmesini sağlayacak, daha doyurucu, daha doyumlu bir cinsel ilişki yaşamanıza da yardımcı olacak. Ön sevişme. Ben her zaman biliyorsunuz videolarda ön sevişme diyorum. Ön sevişme cinsel deneyimi daha heyecanlı ve tatmin edici hale getirmenin en etkili ve en bilinen yolu. Ön sevişme sırasında doğru neleri yapmalıyız? İyi bir ön sevişme için, doyurucu bir ön sevişme için birincisi altın anahtarımız doğru iletişim. Partnerimizle açık olmalıyız, samimi olmalıyız ve konuşarak beklentilerimizi birbirimize paylaşmalıyız ve sınırlarımızı da bu şekilde belirleyebiliriz. Bu hem bize hem de partnerinizin aldığı o zevk deneyim noktasında katkısı olacak. Doğru iletişimle zevk aldığı noktaları keşfedeceksiniz ve onun da haz almasını bu şekilde artırabileceksiniz. Doğru iletişimde bir de alt başlık olarak bedensel iletişimi konuşabiliriz ki bu ön sevişmenin olmazsa olmazlarının bir parçası. Bedensel iletişimde yani tenlerin, bedenlerin dokunma noktasında yavaş ve ritmik dokunuşlar. Altını çizerek söylediğim ve önemsediğim bir konu. Bu partnerinizin cinsel haz duygusunu giderek arttırır. Yavaş yavaş dokunmak ve ritmik olmak. Bu ön sevişmeyi de daha keyifli hale getirir. Birlikte öpücükler, oral oyunlarda ön sevişme sırasında kullanacağız diğer bedensel iletişim araçları. Öpücükler aynı zamanda aşkın, şehvetin, arzunun da ifadesi değil mi? Yani partnerimizle dolaylı bir iletişim kurmanın da güçlü bir yolu. Onunla daha derin bir bağ kurmanın, duygusal bağ kurmanıza yardımcı olur. Onun için de öpücükleri cinsel hayatınızdan hiç eksik etmeyin. Çeşitlendirerek kullanın. Bedenindeki hassas bölgeleri bu şekilde keşfedin. Sadece dudak olarak bakmayın öpücüklere. Ve bunların hepsini harmanladığınızda partnerinizle daha derin bir bağlantı kurmanıza bu şekilde yardımcı olabilir. Ön sevişme deneyimini yoğunlaştırabilir. Ön sevişme derken açarak özellikle konuşmak istiyorum. Öpücükleri, ritmik dokunuşları, temasları. Bu fiziksel temas iyi bir parça. Ön sevişmenin en önemli adımlarından biri. Birbirinizi keşfetmek, zevk noktalarınızı bulmak. Bu noktada cinsel iletişim, sözlü iletişimde olmakla beraber bazı çiftler bunu yapamıyorlar, konuşamıyorlar utanma, çekinme nedeniyle. İşte orada dokunuşlar araya giriyor. Dokunuşlarla yavaş ve ritmik bir şekilde gerçekleştirdiğinizde partnerinizin haz duygusunu yavaş yavaş giderek arttırır, heyecanlandırır ve ön sevişmeyi daha keyifli hale getirebilirsiniz. Bunları hem kadın için hem de erkek için söyleyebilirim. Her iki cinsin de önemsemesi gereken bir konu. Bir diğer iletişim de doğru iletişim başlığı altında sözel iletişim tabii ki. Açık olmamız lazım, samimi olmamız lazım. Yani sevdiğimiz şeyi söylemeliyiz, sevmediğimiz şeyi de söylemeliyiz. Ön sevişme hakkında, ön sevişme öncesi konuşmalıyız, beklentilerimizi konuşmalıyız, isteklerimizi söylemeliyiz ve sınırlarımızı da çizmeliyiz. Yani istek ve rıza dahilinde olmalı ki her iki taraf da tatmin olsun ve cinsel deneyim daha keyifli hale gelsin, daha iyi geçsin. Böyle bakmak lazım olaya. Bir diğer doyurucu ön sevişme için ne yapmalıyız? Her zaman söylediğim gibi fantaziler, beynimizi kışkırtmak için, cinselliğimize renk katmak için, monoton giden, sıkıcı giden cinselliğe keyif katmak için fantaziler ve aşk oyunlarını kullandığımız gibi bu doyurucu ön sevişmenin de bir parçası. Yaratıcı fantaziler, heyecan verici fantaziler, aşk oyunları, role play'ler onlar ön sevişme sırasında kullanacağımız temel yöntemler olmalı. Seks oyuncakları kullanabiliriz. Bu fantazi dünyasını keşfetmek için çeşitli yöntemleri partnerinizde bence deneyebilirsiniz. Bu cinsel arzunuzu arttırır, deneyiminizi daha zevkli hale getirir. Role play dedim. Role play cinsel yaşamı heyecanlandırmak için farklı bir yöntem. Aynı zamanda fantazi dünyanızı keşfetmek için de eğlenceli de bir yol. Role play dediğimiz bir oyun. Bu oyun sırasında farklı karakterlere bürünerek partnerinizle aranızdaki o bağı güçlendirebilirsiniz. Cinsel deneyimi daha heyecanlı
hale getirmeniz de tabii ki role play ile mümkün. O cinsel hayatınızda bence ona bir şans verin. Heyecan ve macera katmak için de iyi bir fırsat. Bunu değerlendirin. Bu şekilde fantezilerinizi de keşfetmek noktasında size destek olacak. Partnerinizle aranızdaki güveni arttırmak için de eğlenceli bu oyunları deneyin. Yani seks oyuncakları, role play, vibratörler, bunları dahil etmeniz iyi gelecektir. Misal vibratörler işte size ne hissettirir? Farklı ve yoğun duygular yaşatabilir. Cinsel tatmininizi bu noktada arttırabilir. Cinsel oyuncaklardan kelepçeler, güç dengesi, kontrol unsuru ekleyerek o 5 temadan biri olduğu için güç, kontrolü, teslimiyet gene size daha doyurucu bir ön sevişme yaşatabilir. Daha duyarlı olmanıza yardımcı olabilir. Dokunsal objeler, tüy gibi yumuşak oyuncaklar cildinizde farklı hisler uyandırabilir. Ama şurada bir ek parantez açmak istiyorum. Seks oyuncaklarını kullanmadan önce bunu seks yapacağınız partnerinizle, eşinizle açık olarak samimi bir dille konuşun. Onun fikrini alın, sınırlarını öğrenmeye çalışın. Siz de sınırlarınızı söyleyin. Çünkü her çiftin dinamiği farklı olabilir. Bu noktada hevesli olmayabilir. Hevesli olmayan birini de bu noktada zorlamamak gerekir. Herkesin sınırları farklı olabilir. Partnerinizle konuşarak ne istediğinizi, ne beklediğinizi paylaşın. Onun ne istediğini ve ne beklediğini öğrenin. Diğer taraftan seks oyuncaklarını kullanmadan önce de hijyen konusunu tabii ki göz önünde bulundurmak lazım. Seks oyuncaklarını doğru kullanmak ve hijyenik kullanmak da diğer bir önemli konu. Bunu ek parantez söylemeliyim. Doyurucu ön sevişme tekniklerinden bir diğeri de doyurucu ön sevişme yaşayabilmemiz için rahatlamış ve gevşemiş olmamız gerekiyor. O halde rahatlama tekniklerini de bilmemiz gerekiyor. Ön sevişme sırasında ve öncesinde rahatlamış, gevşemiş, stresten arınmış olmamız önemli. Bunun için ne yapabiliriz? Ya da ön sevişme sırasında da yapabiliriz. Derin nefes egzersizleri yapabiliriz. Bu bizim rahatlamamızı sağlar, partnerimizin de rahatlamasını sağlar. Erotik masaj yapabiliriz. Müzik ortaya koyabiliriz. Aromaterapik, afrodizyak kokuları kullanabiliriz. Bunların hepsi vücudumuzdaki o kas gerginliğini, ruhsal gerginlikleri azaltırken hem de cinsel haz duygumuzu arttırır. Bazen erotik masaj, bazen masaj o ön sevişme sırasında bedensel iletişim için aslında bulunmaz fırsat, harika bir yöntem. Partnerinize masaj yapın ya da o size masaj yapsın. Hem rahatlamanıza yardımcı olur, hem ona fiziksel olarak bir dokunmak, iyi bir his oluşturur. Bunun için masaj yağlarını kullanabilirsiniz. Burada da afrodizyak kokuları özellikle öneririm. Nedir afrodizyak kokular? Lavanta, yılank yılank, çilek, çikolata en bilinen afrodizyaklardır. Hani bu kokuları kullanarak da bu yağları kullanarak ellerinizi güzelce yumuşatın. Partnerinizin bedenine nazikçe bastırarak kaslarını rahatlatın. Masaj sırasında ondan feedback almayı unutmayın. Bu şu demek, hani hangi nokta ona iyi geliyor, hangi noktaya daha fazla baskı istediğini öğrenin ki masajın bir hedefi, bir sonucunda sonuç alabilelim. Geri bildirim alalım ki o noktada daha erojen bölgelerin keşfi noktasında biz de cesur olalım. Onu da bu noktada motive etmiş olalım. Erotik masaj benim ön sevişmede çok önemsediğim bir konu. Erotik masajda bu bildiğiniz masajlar gibi değil. Yani böyle handıl, hundul, sert, ağrılı bir masaj değil. Daha böyle temasa, dokunmaya, ritmik dokunuşlara, yumuşak dokunuşlara önem verdiğimiz bir temas. Karşılıklı kadın ve erkeğin birbirine yaptığı bir temas. Bizim ülkemizde bu hep pas geçiliyor. Yani ön sevişme hep pas geçiliyor. Çünkü erkekler şunu düşünüyor. Diyor ki penisi dik tutmam lazım. Vajinaya girmeden boşalmamam lazım. Vajinaya girmeden penisimin inmemesi lazım. Ama penis öyle bir varlık değil. Yani penis 4 saat boyunca sertliğini koruyamayacak. Tabii ki korumamalı da, hani bu fizyolojisine aykırı ne olur? İşte nekroz olur. Önemli olan ön sevişmede penis inerse insin, kalkarsa kalksın, buna çok takılmadan sevişmenin keyfine varabilmek. Kadınların gözünde penisiniz indiğinde, ereksiyonunuzu kaybettiğinizde iktidarsız değilsiniz. Aksi bu normal bir şey. Ön sevişme sırasında yaşanabilecek şeyler bunlar. Eğer sevgili kadınlar siz de bu şekilde düşünüyorsanız çok şey kaçırıyorsunuz. Bırakın ön sevişmenin tadını çıkartın. Penis inerse insin, kalkarsa kalksın, kalkınca tekrar penetrasyon sağlanabilir. Onun için ön sevişmede penisin kalkmasına ya da inmesine çok da ihtiyacımız yok. Bedensel doyum daha ön planda. Taocu sekste de tam işte bunun özüne iniliyor.
Onunla ilgili ayrı bir video çekmeyi düşünüyorum. Sevişme sırasında, yani ön sevişme sırasında geri bildirim alın ve geri bildirim verin. Ön sevişme sırasında iletişimimizi devam ettirmek bu anlamda önemli. Mutlaka olumlu geri bildirimlerimizi paylaşmamız lazım. Çünkü bu kendine güveni noktasında ona yardımcı olur, bizi de havaya sokar. Ama bu bizi derken bir kadın kısmı tarafında baktım. Bizim ülkemizde kadınlar çok cimri. Geri bildirim yapmak konusunda çok cimri. Ya süperdi, harikaydı, süperdi, iyi gidiyor falan yok. Yani biraz da tabii bunda toplumsal yapının da etkisi var. Kadın söylese suç. Sen nereden biliyorsun? Utanma duygusu çok fazla. Söylemese suç. Sevgili kadınlar ve sevgili beyler, ihtiyaçlarınızı da bu ön sevişme sırasında geri bildirimlerle ve beklentilerinizi de aktarın. İhtiyaçlarınızı aktardığınızda cinsel uyumunuzu arttırmış olacaksınız. Beklentilerinizi cinsel ilişki öncesi tartıştığınızda bu noktada size yardımcı olacaktır partneriniz. Ön sevişme sizin aranızdaki bağı güçlendiren çok önemli bir adım. Doğru iletişim, bedensel ve sözel iletişim, yaratıcılık, bu rahatlama teknikleri, ilişki sırasında iletişimi sürdürme, ön sevişme deneyimini daha heyecanlı ve doyurucu hale getirebilir. Ön sevişme dediğim şey ne biliyor musunuz? Belki bunları biliyorsunuz diye düşündüm ama bir an böyle bilmeyenler vardır diye düşündüm. O penetrasyondan önceki aşama. Bu gerçekten penetrasyondan önceki aşama tam da cinselliğin özü. Buna önem vermeniz hem kadın için hem erkek için daha doyurucu bir ön sevişmenin anahtarı. Şimdi bir ön sevişme var, bir de son sevişme var. Ön sevişmeden sonraki iletişim de doyurucu bir ön sevişmenin anahtarlarından biri. Çünkü cinsel deneyimi daha keyifli, daha tatmin edici kılar bu son sevişme sonrası konuşulanlar. Partnerinizle yaşadığınız o deneyimi paylaşın. Birbirinize duygusal olarak bu şekilde destek vermiş olursunuz. Hem de birlikte yaşadığınız o anları konuştuğunuzda ilişkiniz daha derin bir boyut kazanır. Daha ileri bir seviyeye taşınır. Seks sonrası iletişim aranızdaki o güçlü bağ kurmanın tam da temeli. Bu bağın güçlü olması cinsel uyumun artmasına yardımcı olur. Bu videoyu bir daha bitirmeden önce hemen kitabımı anlatmak istiyorum. Evet, yarım kalmasın. Seksiniz yarım kalmasın, mutluluğunuz yarım kalmasın, kadınlar yarım kalmasın, erkekler yarım kalmasın diye yazıldı. Bu kitabın yazılış amacı şimdiye kadar bilinmeyen, yanlış bilinen, bir ailenin dağılmasına neden olan, toplumumuzun en temel eksiklerinden biri olan cinselliği bir seksolog, bir jinekolog olarak bir nebze ışık tutabilmek diyorum ve videonun sonuna geliyorum. Kitabı bütün platformlardan alabilirsiniz. Aşağıya arkadaşlarım link paylaşacaktır. Okuyun, okutturun, birbirinize hediye edin. Çok şey bulacağınıza eminim. Sevgiyle kalın.